Kimyasal riskler söz konusu mu? Bunların hepsini konuşacağız. Başka bir şey daha konuşacağız. Evlerimizde doğal ve sağlıklı bakım ürünleri yapabilir miyiz? Bundan da bahsedeceğiz. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Kimyager Fatih Küçükuysal bizimle birlikte. Hoş geldiniz Fatih. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Yine masamızın üzerinde bir sürü şeyler var. Malzemeleri getirdik, örnekler gösterelim dedik. Kırtasiye ürünlerinde kullanılan her üründe herhalde kimyasal bir risk söz konusu değil mi? Maalesef çoğunlukla var. Yani içinde yapay ham maddesi petrol olan ürünler oluyor. Ki mesela bu giydiğimiz şeyler bile aslında sentetik ürünler var. Bunlarda da plastik türevi ürünler oluyor ve bunlar da cilde değdiği anda maalesef tehlikeli. Aslında oyuncaklarda falan çok fazla olduğu zaten söyleniyor. Özellikle Çin'den gelen kalitesiz ürünlerde çok fazla olduğu söyleniyordu ama çocukların taktıkları okul çantasının bile çok büyük risk taşıdığı söyleniyordu. Tabii ki. Bu merdiven altı dediğimiz ambalajı olmayan, etiketi olmayan, TSE veya Avrupa Birliği standardı olmayan ürünleri almasınlar. Çünkü maalesef bunlar kumaşlarında sentetik ürünleri çok kullanıyorlar. Hadi onu geçtik diyelim. İçinde boyar maddeler, azoboya dediğimiz aslında kanserojen, sınırlı kıstaslara tabi olan boyar maddeleri bol bol kullanıyorlar. Ve bunlar böyle çok renkli. Gördüğünüz gibi böyle cafcaflı, can alıcı, çocukları cezbedici renkler. Özellikle bunlardan uzak dursunlar. Biraz daha böyle pastel renkler, daha kumaşın kendi rengi olursa bizim için daha değerli. Tabii çocuklara bunu kabul ettirmek biraz zor ama. Dediğiniz gibi çocuklar şimdi oradaki çizgi film karakterlerini sırf onlar için alıyorlar. Mesela kalemlerden başlayalım. Şimdi kalemlerde özellikle boyar kalemlerde bunların tabii daha boyalar için yapılan var ya. Bunlar daha çok tahta kalemi gibi. Bu tahta kalemi ama diğer ispiritolu kalemlerde tehlikeli. Özellikle bu kokuları, çünkü buradaki kokular ki bağımlılık bile yapabilir. Yani bunlar baliye benzeyen türevler aslında. Bunların kokularından hatta tene, ağza değmesinden kesinlikle uzak kalmaları gerekiyor. Çünkü bunlar bayağı tehlikeli kimyasal malzemeler. Pastel boyalarda da tehlike var. Özellikle kağıtlık kısımlarından o zaman tutulsun. Bir de onlarda da yine kaliteli ürün dediğimiz TSE damgalı, CE damgalı. Evet, biraz daha maliyetli olabilir. Herkes tabii ekonomik şartlarına göre biraz daha uyguna almak istiyorlar. Fakat burada hani şöyle deriz ya, kaliteli bir ürün alalım. Hem uzun yıllar dayansın, hem de sağlık riskleri olmasın. Evet. Orada biraz kar amaçlı belki düşünüyoruz kısa vadede. Ama orta ve uzun vadede ürün çok fazla dayanmıyor. Hem de dediğim gibi sağlık riskleri çok fazla. Onlara dikkat edelim. Önemli. Hem bu kırtasiye ürünlerinde hem oyuncaklarda da veya oyun hamurları olsun. Bakın bunlar da çok şu aralar popüler. Oyun hamurları bu yine zamanımızdaki biraz daha klasik oyun hamurları. Yine bunlarda da risk var. Ama açıkçası şunlar daha bir riskli ve daha bir popüler. Son yıllarda da tehlikeli bir madde ortaya çıktı. Bu mesela kırtasiyelerde satılıyor. Bakın herhangi bir ambalajı yok, içeriği yok, TSE'si yok. Bu aslında tutkal. İçine sim atılmış, boyar madde atılmış. Bununla boraksı karıştırıyorlar. Boraks da yine kimyasal bir malzeme. Biz aslında bunu bazen temizlik malzemelerinde de kullanıyoruz. Ağırtıcı özelliği var, mikrop öldürücü özelliği var. Tene çok fazla değmemesi gerekiyor. Bunlar karıştırıldığı zaman buna benzer slime dedikleri veya zıp zıp hamuru dedikleri bir şöyle uzayan renkli bir şey elde ediyorlar. Sosyal medyaya, video kanallarına bayağı da takipçileri var, yani binlerce takipçiler, like'lar, paylaşıyorlar. Çocuklarımızda da tabii bir merak duygusu aslında olması güzel. Bilimsel bir şeyler yapıyorlar. Fakat zararlılardan değil de faydalılardan yapsınlar. Evet. Alternatifi vardır mutlaka. Var, bizde her şey var alternatif. Hatta ikinci bölümde makyaj ürünlerinden alternatiflerini bahsedeceğiz. Onu da takip etsinler lütfen. Boraks yerine sıvı sabun kullanabilirler. Tutkal yerine de şekerle veya tuzla onu böyle harç haline getirip sonra derin dondurucuda 2 saat bekleyip aslında benzer bir oyun hamurunu elde edebilirler. Hem maliyeti de yok yani. Geliştirmek açısından da önemli değil mi bu? Aslında güzel, tabii ki güzel. Araştırma demek, bilim demek araştırarak bulunur. O yüzden çocuklarımızda, annelere de burada tabii büyük görevler düşüyor. Mesela yine bazı forumları takip ediyorum. Çocuk mesela yazarken diyor, benim annem mesela yasakladı, kullandırtmıyor. Veya kullanacaksam işte eldiven, lateks eldiven takıyorum. Ben de bu arada öğretmenim aynı zamanda. 8 yıl öğretmenlik de yaptım. Hem kimya hem fen bilgisi. Tabii ki oyunda olacak. Biz hatta informal dediğimiz oyun bazlı, tiyatral eğitimlere, ki ben Avrupa Birliği ülkelerine gittim, eğitsel faaliyetlere. Orada böyle tahtaya yaz, çiz, anlat şeklinde değil, daha çok çocuklar görsün. Laboratuvarda mesela biz açıkçası ben okullarda öğretmenlik yaparken çok fazla laboratuvarlar açık olmuyordu. Maalesef kapıları kilitli, işte aman kırılmasın, aman malzeme gitmesin. Yani kimya dediğiniz, yani laboratuvarda öğretilmezse biz nerede? Bu sefer çocuklar ne yapıyor? Bunlara sarıyor tabii. Gerçekten o laboratuvarın kapısı hep kapalı olurdu. Çok doğru, evet, haklısınız. Maalesef öyle. Peki bunları kullanırsa eldiven kullanması önemli mi?
Oynamak istediler. Hadi bir kez, iki kez. Belki motivasyon için olabilir ödevlerine binaen. O zaman evet, bir lateks eldivenle olabilir. Kokusuna bakmadan, tenine değmeden o şekilde olabilir. Biraz da su mataralarına geçelim isterseniz. O da önemli. Plastik türevi, özellikle de PVC dediğimiz polivinil klorür, yani içinde klorür olan ürünlere dikkat etsinler. Altlarına bakabiliyorlar. Altlarında yazar. Hani daha önce programda yapmıştık. Evet. Orada üçgen içinde 3 numara varsa veya V yazar veya PVC. Bunlardan uzak duralım. Zaten bunlar aslında Türkiye'ye girişleri yasak veya üretilmesi yasak. Yine merdiven altı herhalde, değil mi? Evet, maalesef. Çünkü bu ister oyuncak olsun, ister kırtasiye ürünlerinin %70'i, %80'i maalesef ithal. İthallerin de çoğu Çin'den geliyor veya işte diğer uzak doğu ülkelerinden geliyor. Ve çocukların her istediğini almasınlar. Şimdi eğitim demek, değil mi? Çocuğun her istediğini almak değil. Tabii biraz ki. Ona da şimdi yine ben bir öğretmen olarak biraz tavsiyelerde bulunayım. Ne güzel, işte konuğumuz böyle çok yönlü olunca. Evet, sağ olun. Bunu özellikle biraz anneanne babaanneler yapıyor, biliyorsun. Şimdi evet, anne baba yine biraz daha disiplinli. Hangisi kullanılabilir, hangisi kullanılamaz dikkat ediyor. Fakat anneannelerle babaannelerle çocuk kaldığı zaman, şimdi onlar tabii ki kendi çağlarında yaşayamadılar. Biraz kıtlık çektiler. Bu sefer ne yapıyor? Doğru. Onu alalım, bunu alalım. Fiyatı da fark etmez. İçindeki kimyasal da maalesef fark etmez. Burada çocuğun her istediği alınmaması gerekiyor. Bu sefer çocuklarımız bir de biliyorsunuz yani tatminsiz oluyor. Kadir kıymet bilmiyor. İleride bir iş hayatına atılacak. Belki şimdiki bolluk bereket iş hayatında olmayacak. Bu sefer ne oluyor? Travmalar yaşıyorlar. Tutumlu olmayı, neyin zararlı, neyin faydalı olabildiğini az çok da öğrenmeleri gerekiyor. Hele böyle büyük şehirlerde yaşıyorlarsa daha bir dikkatli olmaları gerekiyor. Çok doğru. Şimdi başka nelerimiz var? Ben orada silgi görüyorum mesela. Benim de çocukluk dönemimde en sevdiğim şeylerden biriydi. Renkli ve kokulu silgiler. Eskiden bizim zamanımızda daha çoktu böyle fosforlu renkler ve koklandığı zaman böyle. Şimdi biz zaten kimyada şunu deriz. Çok çok güzel kokanlar ve çok renkli olanlardan uzak duralım. Evet, tam cezbedici şeyler. Fakat bana göre, bu işlerle uğraşan insanlara göre ne kadar pastel renkler, doğal renkler, hatta renksiz o kadar iyi. Ne kadar az koku, natürel koku o kadar iyi. Bazen biz bile bakın şu, değil mi? Valla benim bile gözüm kaldı ondan. Değil mi? Şunlar şöyle renkli bakın. Eğer sağlığımızı düşünüyorsak olabildiğince bunlardan uzak duracağız. Evet. Sağlıklı kırtasiye ürünleri, evet, aslında neler alıp neler almayacağımızı az buçuk anladık. Böyle janjanlı, parlak olan şeylerden uzak duracağız. Evet. Ne kadar çok bizi orada cezbediyorsa renkleriyle, demek ki onlardan çok hayır gelmeyecek, evet, biraz sağlık daha uzak açısından. duracağız. Evet. Peki, ardından yeniden birlikteyiz. Sağlıklı bakım ürünlerinden bahsedeceğiz. Alternatif doğal cilt bakımı ürünleri neler, bunları konuşacağız. Yine masamızda göreceksiniz, yine bir sürü malzememiz var. Ama şununla başlayalım istiyorum. Cilt bakım ürünlerinde tabii ki dışarıdan aldığımız kozmetiklerde riskli kimyasallar da var, değil mi? Varsa nelerdir? Kimya zaten hayatımızın her yerinde. Yani kimyasal ürünlerden uzaklaşamayız. Bunların bir kısmı yapay. Tabii her yapayda kötü olacak şart yok. Her doğalda çok faydalı olacak diye bir şart yok. Cilt bakım ürünleri veya makyaj ürünleri veya daha genel ifadeyle kişisel bakım ürünlerinde evet %90 yapay kimyasal ve bunların da %70'e kadar riskli. Şimdi başta lanolin aslında bir hayvansal, bir doğal gibi gözüküyor. Fakat yapılan araştırmalara göre alerjiye yatkınlık, hatta ileride daha riskli sağlık sorunlarının ortaya çıkardığı araştırmalarla sabit. Lanolin kendisi nem vermiyor, fakat aslında şöyle vücudun üzerine, cildin üzerine böyle ince bir zar tabakası gibi kapatıyor ve kapatmasıyla beraber aslında vücut kendi nemini tutmuş oluyor. Diyeceksiniz ki güzel, fakat kapandığı zaman gözenekler işte adı üstüne kapanıyor. Yani biz aslında streçli ve film gibi oturmuş oluyoruz. Gözeneklerden terleyemeyince, toksinleri atamayınca bu sefer vücudun harareti de artar. Yani vücut ısınmaya başlar. Bu da stres yapar. Yine parafin dediğimiz, ki parafin hele petrol bazlıdır. En o daha fazla da bildiğimiz de o zaten. Parafin ve paraben. Evet. Parafinde önce bahsedeyim. Parafin mumun yapısına benzer. Hatta biliyorsunuz bu sebzelerin, meyvelerin üzerinde de kaplarlar. Elmalar böyle daha parlak gözüksün ve uzun ömürlü olsun, bir de işte cezbedici olsun. Açıkçası ben ne kadar yine parlak elma, ne kadar böyle yüz yuvarlak elma tercih etmiyorum. Tam tersi natürel bir renk, mat bir renk ve hatta böyle küçük küçük ezik, büzük. Bunlar açıkçası benim için daha iyi. Bu arada hem de ekonomik bunlar. Yani organikler bazen ekonomik de oluyor. Yani çok da böyle organik, çok yüksek fiyat olarak da düşünmesinler. Diğer bir zararlı veya riskli diyelim, o da paraben.
Şimdi biliyorsunuz ürünlerin üzerinde zaten paraben free, paraben içermez, evet. BPA içermez diyorlar. Yani buradan aslında bizler, tabii sizlere de teşekkür ediyoruz, böyle yayınlarla, bilinçlendirici yayınlarla tüketicilerimizi bilinçlendiriyoruz. Artık üreticiler de ne yaptı? Kendini geri çekti. Madem halk almıyor diyorlar, biz de dikkatlisini yapalım. Fakat şöyle bir şey var, paraben koruyucudur. Şimdi parabeni atmazsa o raflarda duramaz. Yani o paraben free derse mutlaka yanına başka alternatifini koyması gerekiyor. Yani öyle parabensiz diye bir şey yok. Paraben gider, maraben gelir. Yani bir şey gelmesi lazım. Raf kısa oluyor eğer içinde olmazsa. Tabii. Buradaki bir ürün, ister makyaj ürünü olsun, ister cilt bakım, öyle aylarca, yıllarca rafta kalabiliyorsa, paraben olmasa da mutlaka başka bir şey atmak muadili zorunda. Başka bir şey var içinde. Yani o %100 doğal, koruyucu içermez açıkçası ben bir kimyager olarak güvenmiyorum. Kimse kusura bakmasın. %100 diye bir şey, doğal diye bir şey yok. Yani biz tüketiciler de burada dikkatli olsun. Her Ben merakla bekliyorum tabii doğal olarak neler yapacağız. Ya hatta öyle avokado ve salatalığı görünce hani böyle sürmek yerine yemeği şu anda da tercih ettim. Acıktım galiba. Evet evet. Şimdi hemen kısaca ürünlerimizden bahsedelim. Burada kullandığımız ürünlerin hepsi doğal. Bizim yine şöyle bir düsturumuz var. Cildine sürebildiğin bir şeyi yiyebilmen gerekir. Tersi olmaz. İşte zeytinyağı olsun, maden suyu olsun, Hindistan cevizi, hatta gliserin, ben bunların hepsini dahili alabilirim, yutabilirim. Ama mesela dışarıdan aldığımız bir krem, değil mi? Tadına bakar mısınız siz? Şöyle tabii kapağını açıp ama derimize, cildimize sürüyoruz. O 5 dakika içinde emiliyor. Hobi olmuş oluyor. İnsanlar vakitlerini değerlendiriyor. Maliyeti de olmuyor tabii yani o dışarıdan aldığımız ürünlere ekolojik göre, ve ekonomik. Evet. Avokado açıkçası biraz pahalı. Yurt dışından gelen bir ürün. Fakat bence buna verilen paraya değer çünkü içinde çok değerli yağ asitleri, vitaminler, E vitamini içeriyor. Yani bu bomba bir, tam meyve diyemeyeceğiz. Meyve ile sebze arasında bir değişik bir şey. Bunu biliyorsunuz diyetisyenler de artık veriyor. Evet. Çok besleyicidir de açıkçası. Fakat biz burada konumuz gıda değil de kişisel bakım olduğu için biz bunu kremlerde, özellikle nemlendirici kremlerde kullanıyoruz. Yine salatalıklar. Onlar zaten halk arasında da biliniyor biliyorsunuz. O kabukları yapıştırılıyor. Evet. Soyulup kabukları yüze yapıştırılır. O doğru. Evet. Çünkü salatalık gerçekten önemli. Kili de biz maske için kullanıyoruz. Özellikle yağlı ciltler için. Şimdi cilt silisyum özellikli bir şey. Diğer bir ürünümüz karbonat. Biliyorsunuz temizlikte de biz kullanıyoruz. Evet. Fakat biz burada diş macunlarında ve aynı zamanda cildin tonunu açmakta, bazik yapmamız gereken ürünlerde. Çünkü vücudumuz genelde ve cildimiz asidiktir yediklerimizden dolayı. Bunu alkaliye çevirmek için de yine en güzel ürünlerden bir tanesi bu. Ama tabii yine çok abartmayacağız. Ve dişlerimize süreceksek de diş minesini biraz çizme riski var. Tarifini veririm. Sadece bunu kullanmıyoruz. Birkaç tane daha şey yapıyoruz. Yine chia tohumu. Bu da hem besleyicidir ama biz bunu niçin kullanıyoruz? Özellikle gözaltı torbaları ve morlukları için güzel bir üründür. Bir gece önceden suya yatırıyorlar. Bununla beraber keten tohumunu da kullanabilirler. Bakın aslında şöyle küçük küçüktür bu. Fakat çok besleyicidir. Yani dediğim gibi suyunu kullanabilirler. Çünkü bu da çok güzel bir jeldir. Yine jel demişken şu an yanımda yok ama aloe vera'yı kullanabilirler. Aloe vera çünkü o da bizim bomba bitkilerimizden. Bir ara çok popülerdi. Ama bence popülerliği hak ediyor. Bunu da mutlaka yetiştirsinler veya kendileri dışarıdan alsınlar. Yine bal mumu, bunu özellikle kremlerde kullanıyoruz. Adı üstünde bu bal ürünü. Fakat bunun da sahtesi olabiliyor. Dikkat etsinler çünkü biraz bunlar maliyetli. Çünkü bal ürünleri biliyorsunuz pahalı. Yine ruj için kullanacaksak biraz sonra tarifini vereceğim. Havacıva kökü dediğimiz, bu da aslında pek bilinmeyen bir şey. Havacıva kökü. Evet. Ben de ilk defa duydum. Deyimlerimiz de vardır aslında değil mi? Havacıva deriz yani biraz önemsiz anlamda. Hayır ama bu çok önemli bir bitki. Daha doğrusu bitkinin kökü rondodan geçiriyoruz. Kök toz haline geliyor. Bu çok güzel bir aslında renk vericidir. Binlerce yıldır bilinir. Eski Mısır'dan beri kök boya tabir edebileceğimiz güzel bir vişne çürüğü rengi verir. O yüzden kuru ciltler için avokadoyu alıyoruz. Şu şekilde mesela yarısını kestik ama bunu biraz daha olgununu alalım. Bu biraz şu an ham. Evet. Biraz daha yumuşak hali. Bunu eziyoruz. Daha sonra salatalıkları rendeleyip şekilde bunu da parçalara ayrıldıktan sonra bir kaba koyuyoruz. Aslında rondodan veya stick blender dediğimiz robottan geçirirsek daha iyi olur. Fakat biz buna biraz daha böyle faydalı olması açısından gliserin katıyoruz. Gliserin de nemlendiricidir. Yine piyasadan bulabilirler veya aktarlardan bulabilirler. Ben daha önceden yapmıştım. Bakın şu şekilde bir kıvama geliyor. Buna biraz da şey katabiliriz. Yulaf unu. Eğer yulaf unu katarsak güzel bir maske, nem maskesi haline geliyor. Bunu cildimize sürdüğümüz anda bir yarım saat kalabilir. Ondan sonra yıkayacağız. Kuru ciltler için aslında çok güzel bir tarif. Evet.
Bir de yağlı ciltler için bir tarif vereyim tabii isterseniz. kuru ciltleri konuşmuşken şimdi diğerlerine söylemek Yağlı ciltler için de yine yeşil kil. Yeşil kilden yaklaşık 2 kaşık alıyoruz. Şurada hemen yapalım isterseniz. 2 kaşık şöyle aldık. Maden suyu da atabilirsiniz. Evet, maden suyu bu arada tonik olarak da biz kullanabiliyoruz. Alkol de kullanıyoruz. Evet. Tonik maden suyu da. Bunu da mesela buzluklara koyabilirler. Üzerine de biraz limon sıkıyorlar. Tonik biliyorsunuz gözenekleri sıkılaştırır ve ciltteki bakterileri öldürür. Biraz maden suyu veya herhangi bir su da olabilir. Hatta gül suyu da olabilir. Gül suyu da bizim için önemli bir şey. Tonik olarak o da kullanılıyor çünkü, tabii, değil mi? Tonik olarak da kullanılabilir. Biz burada biraz da gül suyu atalım. Daha faydalı olsun kilimiz. Çünkü kil biliyorsunuz biraz çeker. Yağlı ciltler için ben dedim. Kuru ciltlerde yapabilir. Fakat kuru ciltler ayda bir kez yapsın. Yağlı ciltlerde haftada bir kez veya çok yağlıysa haftada 2 bile olabilir. Yine kuru ciltler çok cildinde bekletmesin. Yağlı ciltler biraz daha 12 dakika kadar bekleyebilir. Evet. Bakın şöyle çamur kıvamına geldi. Ne çok akıcı ne çok böyle yapışkan. Bunu elimize sürüyoruz. Göz altlarından etrafına yaklaşık 10 dakika bekletiyoruz. Ondan sonra soğuk suyla yıkıyoruz. Tamam. Yayından sonra o zaman deniyoruz. Evet, beraber yapalım. Peki, vaktimiz varsa kreme de geçelim. Yoksa var evet var. Mı? Biz de çok merak ediyorduk ama. Evet, hemen yapalım. Şimdi Hindistan cevizi yine bizim olmazsa olmazlarımızdan. Ter önleyici olarak da biz kullanıyoruz. Ter kokusu önleyici. Saçlarda da kullanılıyor. Çünkü saçlarda da saç diplerine sürebilirler. Evet. Veya saçlar çok kuruysa ellerine şöyle alıp biraz saçları hafif nemlendirebilirler. Yine şöyle bir kap alıyoruz. Kabımıza Hindistan cevizi yaklaşık şu kadar bir Hindistan cevizini koyduk. Ondan sonra yağlarımız. Evet, zeytinyağı, Hint yağı dediğimiz, bu da yine saç bakımı için güzeldir ama burada cilt bakımı için de kullanabiliriz. Bunları güzelce karıştırdık. Şimdi eğer ruj yapacaksak içine bundan atıyoruz ama ruj yapmayacaksak sadece bunlar yeterli. Yaklaşık 1 kaşık veya 2 kaşık atıyoruz. Zaten atar atmaz hemen renk vermeye başlıyor. Daha sonra onu süzeceğiz. Bir huni ile güzel bir süzme kağıdından süzeceğiz. Fakat kıvam vermesi açısından da bal mumu. Az bir bal mumu. Fakat bunu benmari dediğimiz bir usulle yapacağız. Ocağın üzerine bir tencere yerleştiriyoruz. Sıcak su var. Daha sonra cam kabı alıyoruz. Yani buradaki malzemeler o cam kapta olacak. Evet. Mutfakta yemek yapanlar biliyorlar. Evet, az çok bilirler. Evet. Yani yağlarımız, bal mumu ve süzdüğümüz havacıva kökünün, bu tabii ki biraz ilk başta biraz sıvı oluyor. Daha sonra bekletiyoruz dolapta. Şimdi tabii burada çok fazla bir renk açıkçası skalamız yok. Bu güzel bir vişne çürüğü bir rengi verir. Biraz bal mumu girdiği için de o biraz da onu turuncu renge kaydırır. Bunun alternatifi de şöyle bir şey olabilir. Bunlar yağ bazlı. Eğer su bazlı yapmak istiyorlarsa bu sefer ahududu, karadut, pancar kullanabilirler. Fakat bunları eğer kullanacaklarsa gliserinle karıştırabilirler veya Hindistan ceviziyle. Güzelmiş. Yine kremimizde bunu atmazsak da krem olur. Tamam. Yağlı ciltlerde maskesini yaptıktan sonra maskesini yaptı. Tamam. 15 dakika 10 dakika bekletti. Çünkü orada biraz vücut yine kuruyacak, cilt kuruyacak. Hemen 10 dakika sonra da yaptığımız yağı tatbik edebilirler. Özellikle gece yatmadan önce bunları yaparlarsa yani hem kuru ciltler hem yağlı ciltler bir şekilde beslenebilir. Biliyorsunuz bunlara bir kür yapmak gerekiyor. Tabii. En az şöyle 1 ay her gün yaparsak aslında fark ederler. Hem ciltlerin bir ton açıldığını, cilt lekelerinin özellikle bu maskelerden sonra oradaki siyah gözenekler, cilt lekeleri düzenli yapılırsa onlara da aslında çok iyi gelir. O aradaki o tonları kaybediyor o zaman, değil mi? Evet ve onun için yulaf maskesini de öneriyorum. Biraz önce yaptığımızda yulaf unu katarsa o da iyi gelir. Veya sadece suyla yulafı karıştırabilir veya sadece nişastayla suyu karıştırabilir. Onu da yüzüne, cildine tatbik ederse 10 dakika ve bir kür halinde orada da yine güneş lekeleri bir şekilde kaybolur. Tamam, peki ben eve gidince şimdi bunları yapacağım. Bakalım bir ay şuradaki kaz ayaklarımızda falan nasıl değişiklikler olacak göreceğiz o zaman. Bunları zaten size hediye, nasıl yapılacağını da göstereceğim. Siz orada yapın, sonra bana feedback, geri bildirim verin. Çok teşekkür ediyorum. Rica Geldiğiniz ederim. için bir sürü şey öğrendik yine sizden bugün. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.